Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber laptoplar için yeni bir seriye başlıyoruz. Başlıkta gördüğünüz fakat genel olarak bu seride ne yapacağız onu anlatayım. Bu seride her marka için önerdiğim en iyi fiyat performans laptopları birlikte inceleyeceğiz. Bu videoda Asus'la bir anlaşma, herhangi bir işbirliği yok. Bu listedeki laptopların biri hariç hepsini uzun süre kullandım. Yani gönül rahatlığıyla önerdiğim cihazlar. Laptop alırken nereden aldığımız satıcılar önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin devamı MSI, Lenovo, Acer gibi diğer markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Burada bütçe sınırımız minimum 15.000 TL ve 65.000'e kadar çıkacağız. Özellikle yüksek grafikli oyunlar, yazılım, mühendislik veya mimarlık tarafında kullanacaksak bütçemizde şu anki piyasada minimum 40.000 olmalı. Şimdi listemizin en ucuz cihazıyla başlayalım. Özellikle ofis, iş veya üniversitede kullanacağız ama sadece ders çalışmak, PDF okumak, video, dizi film izlemek için bir laptop alacaksak, CS, Valorant gibi e-spor oyunlarını da oynamak istiyorsan bu noktada Asus VivoBook Go modelini görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. Fakat buradaki işlemcinin dahili ekran kartı Intel işlemcileri oranla çok daha güçlü. Yani bu sayede oyunları en düşük ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. 8 GB RAM 4800 MHz olarak gelirken 256 GB SSD ile de beraber geliyor. 15.6 inç Full HD TNB panelle gelirken RAM yükseltmesi yapamıyoruz ama depolamayı 2 TB'a kadar arttırmak mümkün. Ama bu donanıma RAM yükseltmesi yapmak çok da gerekli değil. Hem ince hem de hafif bir laptop ve soğutması da güçlü. Laptopu sürekli yanınızda taşıyorsanız gayet mantıklı bir seçenek diyebilirim. Batarya performansı olarak da gündelik kullanımda 5-6 saat rahatlıkla götürüyor. İkinci sırada 30.000 TL altı bütçeyle Asus tarafında en ucuz, en güçlü oyuncu laptopunu istiyorsam Asus TUF F15 önümüze çıkıyor. i5 12. nesil H serisi 12 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci bu fiyat bandının en güçlüsü diyebilirim. 8 GB RAM DDR4 3200 MHz olarak gelirken 32 GB'a kadar RAM takviyesi yapabiliyoruz. Ve laptop aldıktan sonra kendimiz yükseltme yaptığımızda garanti kapsamı dışında kalmıyor. Burada Asus TUF F15 ile uyumlu RAM'in linkini de açıklama ve yorumlara koyacağım. 512 SSD ile de beraber geliyor. RTX 3050'nin de tam performans 95 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Ekran tarafında da 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panel kullanılmış ve 250 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Özellikle bu fiyat bandında bir gaming laptopu oranına gayet yeterli bir ekran. 3. sırada 40.000 altı bütçeyle 4050'nin 140 Watt'lık versiyonuyla 30-40.000 bandında Asus tarafındaki en iyi laptop Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panele sahip ve bu ekran %100 sRGB renk gamutuyla beraber geliyor. Ekran kalitesi olarak hem oyun tarafında hem de Photoshop, video edit, render için kullanacaksanız bu ekran oldukça yeterli. 4. sırada benim yaklaşık 2 aydır kullandığım, kanalda detaylı incelemesi de olan Asus TUF A15'in Ryzen 7 işlemcili modelini görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 SSD ile beraber geliyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detay kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyde hem arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatına oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Bu klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Bu işlemci tek çekirdekte 1500, çoklu çekirdekte 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB RAM 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD'ye ek olarak bir adet boşta olan M.2 yuvamızda var. 15.6 inç Full HD 144 Hz bir paneli görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz'lik bir paneli burada görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla renk doğruluğu ve canlılık açısından bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 250 nit maksimum parlaklıkla parlaklık evdeyken kapalı ortamlarda oldukça yeterli. Burada mat bir panel kullanıldığı için de görüş açıları daha iyi ama gün ışığında dışarıda kullanırken bu parlaklık pek yeterli değil. Gaming laptopu oranla ekran deneyimini ben gayet beğendim. Özellikle 3D modelleme renderla uğraşıyorsanız da burada ekranın %100 sRGB olması doğru renkleri görebilmemiz açısından önemli bir artı. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda da G-Sync ile beraber
beraber 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. 5. sırada bütçem 50.000 ve benim için birinci öncelik işlemci diyorsan Asus TUF F15'in i7 13. nesil versiyonunu görüyoruz. Burada RTX 4060'ın 140 Watt'lık versiyonuna yer verilmiş. İşlemci tarafında i7 13. nesil H serisi oldukça yüksek performanslı ve verimli bir işlemciyle karşılaşıyoruz. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB tek kanal 4800 MHz olarak gelirken boşta olan bir RAM yuvamız da var ve burada RAM'i 64 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Ama bence RAM yükseltmesi yapacaksak bu donanıma oranına bence 32 GB RAM gayet yeterli. Yani diğer slota da 16 GB bir RAM takarsak performans çok daha artacak ve 512 SSD ile de beraber geliyor. 4 TB'a kadar da depolamayı arttırabileceğiz. 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS bir panelle geliyor. Yine %100 sRGB renk gamutuyla ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı oldukça iyi seviyede. Yani bu laptopta sadece performans olarak değil, ekran kalitesi anlamında da laptopu render, video edit, grafik tasarım, Photoshop için kullanacaksanız da işinizi rahatlıkla görecektir. 6. sırada bütçem 60.000 bandında ise bu fiyat bandında alabileceğim en iyi işlemci, en iyi ekran kartı, en iyi donanımla beraber aynı zamanda soğutması sağlam, donanımına oranla ince, hafif, kompakt bir laptop istiyorsam benim de 3 ay kullanıp hiçbir sorun yaşamadığım Asus TUF A15'i görüyoruz. Bu laptopun 2024 versiyonu olduğunu söyleyeyim. Bunun bize ne artısı var derseniz hem soğutma sistemi hem de Ryzen 9 8. nesil yapay zeka destekli işlemci bu laptopu kesinlikle öne çıkarıyor. Ryzen 9 8945H gibi en güncel ve en performanslı Ryzen işlemcilerden birini görüyoruz ve bu işlemci bir önceki nesle göre %20 daha hızlı ısınıyor. Oyunlarda da render tarafında da ısınma problemi yaşatmayan bir laptop. RTX 4070'in 140 Watt'lık tam performans versiyonuyla karşılaşıyoruz ve burada ekran kartının gücünden tam olarak yararlandığımız Advanced Optimus desteği de bulunuyor. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS %100 sRGB olmasıyla renkleri olduğu gibi veriyor. Yani ekran kalitesi olarak da Photoshop, video edit gibi işlerle uğraşıyorsanız bu ekran kesinlikle yeterli olacaktır. Oyun tarafında da Ryzen 9 ve RTX 4070 çok iyi işler çıkartıyor. Last of Us gibi AAA oyunlarda en yüksek ayarlar 90-100 FPS'leri rahatlıkla görebiliyoruz. CS2, Valorant gibi e-spor oyunlarını 300 FPS üstünde oynayabiliyoruz. Genel olarak malzeme kalitesi ve klavye hissiyatı da başarılı bir laptop. Bu fiyatlarda da tartışmasız en iyi cihaz diyebilirim. Son sırada özellikle oyun performansı en yüksek veya mühendislik, mimarlık tarafında üst düzey projelerde çalışacağım, yapay zeka tarafıyla uğraşıyorum. İşlemci ve ekran kartı performansını düşündüğümde uzun vadeli götürecek en mantıklı laptop 2025 versiyon Asus ROG Strix G16 modelini görüyoruz. Intel'in yeni nesil yapay zeka destekli serisi Core Ultra 7 255HX işlemci kullanılmış. 20 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. Ekran kartı tarafında 4080'le saf güç olarak neredeyse aynı ama yapay zeka, frame generation, DLSS 4.0 desteğiyle çok daha öne çıkan RTX 5070 Ti'nin 175 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 32 GB RAM 16x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında 16 inç QHD Plus IPS 240 Hz bir paneli görüyoruz ve bu panel 3 MS'lik bir tepki süresine sahip. Aynı zamanda Dolby Vision HDR, %100 sRGB renk gamutu ve DCI-P3 renk uzayının da tamamını kapsıyor. Açıkçası ekran kalitesi donanımın gücüyle oldukça optimize. Yani QHD Plus çözünürlükte bütün oyunları en üst ayarlar 200 FPS üstünde rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bunun dışında renk doğruluğu, kontrast, doygunluk tarafında da çok güçlü. Ekran kalitesi deneyim anlamında bir gaming laptop olduğunu anlamayacağınız bir cihaz. Dostlar şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil ve laptopu genel olarak ofis, iş, üniversite için alacağım, gündelik kullanıma odaklıyım. Bilgisayardan çok bir beklentim yok. Aynı zamanda çok bir bütçe ayırmak istemiyorum. Fakat uzun ömürlü götürsün diyorsan Asus VivoBook Go en mantıklı seçenek. Bütçem 30.000'in altında Asus bir laptop istiyorum. Fakat aynı zamanda alabileceğim en performanslı cihazı istiyorsam Asus TUF F15'in i5 12. nesil versiyonu bu noktada en mantıklısı. Ama bu laptop aldıktan sonra mutlaka bir RAM takviyesi yapmamız gerekiyor. Asus TUF F15 ile uyumlu 8 GB RAM'in linkini de yine açıklama ve yorumlara koyacağım. Bütçem 30 ile 40.000 bandındaysa da Asus TUF A15'in Ryzen 7 fakat 4050'nin 140 Watt'lık versiyonuyla beraber şu anda 38.000 bandındaki fiyatıyla soğutması, ekran kalitesi ve performans olarak en mantıklı laptop diyebilirim. Ama ben laptopu bir kere alıp uzun yıllar kullanacağım. Ne oyunlarda ne de programlarda bana en az 5-6 yıl yüksek performans versin. Oyunlarda da mühendislik, mimarlık için
için kullanacaksak da AutoCAD, Blender gibi uygulamalarda uzun vadede de VRAM sorunu yaşamayayım diyorsan Asus TUF A15'in 4060'lı versiyonu çok mantıklı ve şu anda piyasaya baktığımda da sadece Asus laptoplar içinde değil, genel laptop piyasası içinde en fiyat performans cihaz diyebilirim. Bütçem 50.000 ve benim için işlemci performansı birinci öncelik. Laptopu render için kullanacaksam i7 13. nesil işlemcisiyle Asus TUF F15 en iyi seçenek. Eğer 4070'te bir laptop alacağım, soğutması sağlam, ekran kalitesi yüksek, aynı zamanda güçlü bir işlemci istiyorsam Asus TUF A15 tartışmasız favorim. Son olarak bütçe sınırım yok. Hem fiyatını tam olarak hak etsin, hem üst seviye bir laptop istiyorum. Aynı zamanda yapay zeka desteği ve RTX 5070 Ti ile beraber Asus ROG Strix G16 benim kesinlikle favorim. Dostlar, açıkçası listeyi de genel olarak değerlendirirsem bu piyasada fiyatını en çok hak eden en mantıklı Asus laptoplar bunlardı. Eğer bu laptoplardan birini alırsanız ısınma problemi, performans veya batarya anlamında herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Laptop alırken nereden aldığımız satıcılar önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Aklına takılan bir soru olursa da yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.